Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber hem spor bir o kadar da şık bir hırka örüyoruz. Sevgili Bill Hayalovi'nin iplerinden moher ve buklet karışık bir ip grubu ile örüyorum. Çok daha fazlası, çok daha dikkat çekici, güzel, soft renkleri ya da Bill Hayalovi'de bulabilirsiniz. Videonun sonunda ben kaç gram ip kullandığımı sizlere bırakmış olacağım. Şöyle katlarını da hemen göstermek istiyorum. Kullandığım ipte şöyle bakınız, ince buklet ve moher karışık sıcacık bir hırkamız olacak. Bu hırkamızı 5 milim tığ ile örüyorum. Büyük bir gorgeous motifi örerek başlayacağız. Bu videonun altında detaylı anlatımını yeniden sizlere link olarak bırakacağım. Ancak siz farklı bir motif de kullanabilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Benim bu motifim toplamda görmüş olduğunuz gibi 18 santim. Yani oldukça büyük bir motif. Motifleri biriktirip sonrasında birleştirme yaparak yol almayacağız. Motiflerimizi örerken birbirine ekleyerek devam ediyor olacağız. Şöyle ki hemen söyleyeyim. 3x3 9 adet 3x3 9 adet motifi arka için, ön 3+3 6, kollar 4+4 8, toplamda 23 motif ile bu projeyi tamamlayacağız. İlk motifimizi 1 2 3 4 5 6 sıra olarak, ki 18 santim burada önemli. Bu hırkamızda 36'dan 40 bedene kadar uygun bir hırka olacak. Beden video sonunda beden büyütmeyi de sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Belki sizin kullandığınız ipiniz daha kalın olabilir. Şayet moher kullanıyorsanız o vakit 5 sırada belki benim verdiğim ölçüye ulaşacaksınız ya da daha ince bir ipse 7-8 sırada bu 18 santime ulaşıyor olabilirsiniz. Şimdi arka için ne demiştik? 3x3 9 tane motifi birbirine ekleyerek devam edeceğiz. Hemen diğer bir motifi, ilk motifimizi 7 sıra olarak, bakın 1 2 3 4 ve pardon 6 sıra olarak tamamladık. Şimdi diğer motifi de 6. sırasını ördüğümde bir kenarını açık bırakarak geliyorum. Bakınız, bir kenarını açık bırakarak geldim. Ne yapıyorum hemen? Bu bitmiş olan motifin köşesinin bir köşesinden tığımı batırıyorum ve buradaki ilmeğimi alıp çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip aynı boşluğun içine geliyorum ve 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Hemen buradaki boşluğa geliyorum. İlmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve aşağıya geliyorum. Ne yapıyorum? Hemen 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Zincirimi çektim. Diğer boşlukta yine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Dikkat ettiğinizde şayet tığa çok kolay gelen, örmesi de oldukça keyifli. Bittiğinde de sıcacık bir hırkamız olmuş olacak.
düştüğündeki hissi de çok fazla sevdim. Hırka bittiğinde de istediğim gibi güzel, sıcacık, yumuşacık bir hırkam olacak diye düşünüyorum. Hemen diğer boşluğa geldim. Bir kenarını böylelikle birlikte tamamlayalım istedim. 1 2 3 tığdan çıktım. Karşıki boşluktan ilmeğimi çıkarttım ve buradaki boşluğun içine, köşe boşluğundayım artık. Köşe boşluğumun içine 3 tane ikili trabzan ördüm. Daha sonra bir zincir çektim. Köşede olduğum için diğerlerinde biliyorsunuz batarken zincir çekmedim. Boşluğa batıyorum ve hemen ilmeğimi tığ alıp köşe boşluğundan geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın tepesine batıp hemen içinden kaydırarak geçirip kilitliyorum. Sonra burada da ipimi kesip ne yapacağım? Güzelce saklayacağım. Şimdi ben buraya ve buraya diğer iki motifi de eklemeyi göstereyim. 4 tane motifi eklemeyi gösterdikten sonra zaten siz arkayı 3x3 9 olarak kolaylıkla birbirine ekleyebileceksiniz. İki motifimizi yan yana yerleştirmiştik. Şimdi sıra bu. Diğer üçüncü motifi buraya yerleştirmekte. Üçüncü motifi de ördüğümde yine 6. sıraya kadar geliyorum. 6. sıranın son kenarını açıkta bırakıyorum. Bakın şurada başladım. Bu kenarı ördüm, bu kenarı ördüm, bunu da ördüm, buraya geldim. Hemen buraya da bir zincirimi de çektim. Daha sonra bu parçanın şu köşesine batıp oradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir de zincirimi çekip bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ördükten sonra ilmekten tığımı çıkartıyorum ve karşı tarafta karşısına denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir zincirimi çekip yeniden bir yandaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine tığdan çıktım. Karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Köşedeki kesişen noktaya kadar bu şekilde birleştirmeye devam edeceğim. Son bu boşluğa geldiğimde de yine artık bu köşenin içine diğer üçlü grubumu örüyorum. Bir de zincirimi çektikten sonra bakınız şimdi. Bu iki motifin tam olarak şu kesiştikleri noktaya batacağım. Şöyle tam ortasına batacağım. İlmeğimi oradan çıkarttıktan sonra bir de zincirimi çekiyorum ve buradaki üçlü grubun ilk trabzanına, yani ilk örmüş olduğum bu sıradaki trabzanın içinden kaydırarak çıkartıp ipimi de kilitledikten sonra 3 motifimi de birbirine eklemiş oldum. Şimdi bu ipi gizleyip diğer motifi buraya yerleştirelim. 4. motife sıra geldiğinde ise artık 6. sıraya geldiğimde motifin bakın sadece iki kenarını örüyorum. Bakın şuradan başladım. Şuradan başladım. 1 ve 2. İki kenarı açıkta. Çünkü bu iki kenarı, açık olan iki kenarı buraya oturtacağım. Yine burada bir zincirimi çekmiştim. Hemen ilk olarak şuradan başlıyorum. Bu köşenin içinden tığımı batırıp bir zincir çektiğim ilmeğimi de arasından geçirdikten sonra bir zincir de burada çekiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Köşe boşluğunun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Bakınız tam karşısına denk gelen noktadan ilmeğimi çıkarttım. Bir zincir çektim ve buradaki boşluğa geldim.
Yine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Hemen karşısına denk gelen bu boşluktan ilmeğimi çıkartacağım. Bir zincir çekeceğim. Dördünün kesişeceği noktaya kadar da aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bu köşenin içine 3 tane ikili trabzan örüp bir zincir çektikten sonra da şimdi artık bu 3 motifin şu kesiştiği ortak noktaya tam olarak ortasına batacağım. İlmeğimi de içinden geçirdikten sonra bir de zincirimi çekip tekrardan aynı boşluğun içine geliyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve hemen buradan şu boşluğa batıyorum. Bir zincir. Bu iki kenarı sonuna kadar birleştireceğim. Sizlere göstermiş olduğum yöntemle 3x3 9 motifli arka parçayı tamamladıktan sonra ben önün bir tarafını bitirdim ki sizlere göstermek istedim. Onun üstünde diğer tarafı da eklerken beraberce ilerleyelim diye. Şimdi bakın, ön için 3 tane motifi ekliyorum. Bu 3 tane motifin en üsttekini arkadaki motifle birleştirmeyerek kol evimi oluşturuyorum ve 1 2 1 2 yani 4 motifle de kolumu oluşturup 7 sırada lastiğimi örerek bir tarafını bitirdim. Şimdi diğer tarafı istedim ki birlikte yapalım. Bakın, tek tek motifleri eklediğim için gayet kolay ilerliyoruz. Son yine motifimi ördüm. Bakın, son kenarını açıkta bıraktım. 6 sıralı motifimin son kenarı açıkta. Hemen önüme doğru şöyle yaklaştırıyorum. Kadrajı da bir tık yaklaştıralım. Tığdan çıktım. Birleştireceğim yer bu ortadaki motif ortada kalacak. Sağdaki ve soldaki motiflerin içinden arkadan batıyorum, ikisinin kesiştiği noktaya. İlmeğimi oradan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum ve köşe boşluğunun içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Hemen karşısına denk gelen boşluktan ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Bu kenarın sonuna kadar ilk motifimizi, bu tarafın ilk motifini yerine yerleştireceğim. Kenarın sonuna geldiğimde bu köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çektim. Kenarda, köşede olduğumuz için karşıdaki köşenin boşluğundan ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Ve buradaki ilk trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıp kaydırarak ilmeğimin de içinden geçirip güzelce kilitliyorum. Şimdi bu ipimizi aralarda gizleyeceğiz. Şöyle dursun, bakın bu en üstteki motifi, bakın şöyle yerine yerleştirmiş olduğum sol tarafın en üst motifini şöyle göstereyim. Şimdi ne yapacağım? Bu iki kenar karşılıklı benim kol evimi oluşturacak ve ben buraya alttaki motifi yerleştirirken hem burayla birleşip hem yanı birleştirmiş olacağım, hem de böylelikle buradaki kol evini oluşturmuş olacağım. Sıradaki motifin ise son iki kenarını örmeden geldim. Neden? Çünkü bakın, bunu buraya, sonra da bunu buraya birleştireceğim. Ondan ötürü tığımdan çıktım. Buradaki motifin köşesinden bu ipimi geçiriyorum. Bir de zincirimi çekip hemen bu köşenin içine gelip yine göstermiş olduğum teknikle iki kenarı birbirine birleştiriyorum.
Kenarın sonuna kadar göstermiş olduğum teknik ile ilerleyelim. Kenarın sonuna geldiğimde buradaki köşeye 3 tane ikili trabzanımı ördüm. İlk olarak bu köşeden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra tığdan çıkmadan bir zincir çektim. Hemen karşısındaki şu hemen arkadaki iki motifin kesiştiği yere batıyorum. İlmeğimi oradan da çıkartacağım. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve hemen bu köşe boşluğuna gelip diğer 3 tane ikili trabzanı ördüm. Hemen karşısından ilmeğimi çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Kenarı aşağıya kadar göstermiş olduğum şekilde bu motifi de ekliyorum. Bu alttaki motifi yerleştirdiğimizde yerine kol evim tamamen oluşmuş oldu. Şimdi bunu buraya yerleştirdiğim gibi sıradaki motifi de buradan buraya yerleştireceğim. Orada farklı bir durum yok göstermem gereken. Böylece ne? Oturtacağım. Daha sonra da kol evinin motiflerini birlikte eklemeye başlayalım. Hırkamın ön kapağını böylelikle 3 motifle tamamlamış oldum. Şimdi son motifimin de ördüğüm son motifin 3 kenarını ördüm. Son bir kenarını açık bıraktım. O kenarı bu kol evine yerleştirmeye başlayacağız. Nasıl mı? Aynen şöyle bakın. Kol altına denk gelen ortaya batıyorum ve ilmeğimi oradan geçirerek başlıyorum. Daha sonra bir de zincirimi çekiyorum. Şöyle alayım yumağımı. Buradaki köşenin içine gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tığımdan çıkıyorum. Karşılıklı bu iki kenarı sonuna kadar birleştireceğim. Hırkanın bütününde yaptığım gibi. Şimdi gene çıktım tığdan. Karşıdaki boşluktan geçirdim. Kenarın sonuna kadar ilerleyelim. Kenarın sonunda köşeye geldiğimde 3 tane ikili trabzanımı örüp bir zincirimi çektim. Ve bakın şimdi burada bu tam olarak omuza gelen kısım yukarısı mevcut. Oranın şu iki motifin kesiştiği yere batacağım. Ve oradan ilmeğimi çıkartacağım. Bir zincirimi de çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp bu motifi de buraya eklemiş olacağız. Şimdi ipimi kesiyorum. Ve şöyle göstereyim size. Kol evine ilk motifimizi yerleştirmiş olduk. Daha sonra hemen arkasını çevirip bakın. Buradan da nasıl yapacağım? Yine bir motif öreceğim. Bu defa motifin son sırasına geldiğimde sadece bir kenar örüp geleceğim. Ve hem buraya bakın hem burayla birleşeceğiz. Hem bu kenarla hem bu kenarla boru gibi kolun ilk ikili motif sırasını tamamlamış olacağız. İlk motifi eklerken biliyorsunuz 3 kenarını örüp gelmiş, son kenarına birleşmiştik. Şimdi hemen arkasını çeviriyorum bu motifi eklediğimiz yerin ve bir kenarını, son sırada bir kenarı örüp geldim. Ne yapacağım şimdi? Bakın buraya koyacağım. Şöyle düşünün. Bunu burayla, üstü burayla, bu kenarı da burayla birleştirip ağız kısmı açık kalacak ve kol motifinin ilk iki motiflik yerini tamamlamış olacağım. Şimdi burada hemen şu motifin
köşesinden tığımı batırıp ilmeğimi çıkartıyorum. Başlıyorum 3 kenarı da birbirine ekleyerek ilerlemeye. Bütününde ördüğümüz gibi burada da aynı tekniği uyguluyorum. Yine köşedeyim. 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. Tığımdan çıkıp karşısından çıkartıp hemen buraya geldim. Çıktım. Tekrardan geldim. Şimdi şuraya kadar geleyim. Şuradaki geçişi birlikte yapalım. Köşeye kadar geldim. Bakın. Burada bir zincir çektim. Şu kısımdayım tam. Hepsinin bakın. Üçünün şurada denk geldiği yer tam orta noktaya batıyorum. Hemen ilmeğimi oradan çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip şimdi artık diğer iki kenarı birleştirmeye başlayacağım. Yine tabii ki aynı mantıkla devam ediyoruz. Bakınız şimdi çıktım. Bu iki kenarda sıra. Şuradan hemen çıkarttım ilmeğimi. Bir de zincirimi çektim. Aşağıya geldim. Şuraya kadar da devam edeyim. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Buradan buraya kadar da geldik. Bakın şimdi yine tığdan çıktım. Bir zincir çekmiştim. Bu defa da burada hepsinin şu kesiştiği noktayı buluyorum. Tam orta noktaya batıp ilmeğimi içinden geçiriyorum. Ve başlıyorum diğer iki kenar, yani son iki kenarı birleştirmeye başlıyorum aslında. Çünkü kol ağzına gelen kısım aşağıda birleşmeden kalacak. Aşağıya kadar, yani şu son noktaya kadar örelim. Son yerdeyim artık. Bir zincirimi çektim. Buradaki köşeye batıp ilmeğimi de çıkarttıktan sonra yine bir zincir çekip arasından kaydırarak geçiriyorum ve bu motifimi de eklemiş olduğum son iki motifte sıra koldaki. Nasıl yapıyorum? Aynı, bakınız. Şimdi bu iki motifi buraya yerleştirdiğim gibi, şimdi ilk motifimi ördüğümde sadece bir kenarını açıkta bırakacağım. O kenarı gelip buraya tutturacağım. Arkadaki motifi eklediğimde ise 3 kenarını açıkta bırakacağım ve buraya eklemiş olduğum tek motiften 3 kenarını birleştirerek geleceğim. Yani bu iki motifte yaptığımın aynısını bu alttaki iki motife uyguluyorum. Daha sonra artık kolun ağzını örmeye geçebiliriz. 2 sıra kol motiflerini tamamladıktan sonra şimdi şu görmüş olduğunuz kol ağzındaki lastiği öreceğim. Ben 7 sıra genişliğinde ördüm. Siz daha da uzatabilip daha da kısa tutabilirsiniz lastiği. Minik de bir toparlama yaptım. Çok böyle sıkmasın istedim. Rahat dursun. Ama çok da gevşek de bırakmadım. Şimdi nerelerde kaç kere eksiltme yaptığımı sizlere göstereceğim. İlk olarak trabzanlarımı burada ipimi koparmadım son motifi birleştirdiğimde. Bunun üstüne gelip kaydırarak eklemiştim en son. Şimdi burada yalancı trabzanımı örüyorum. Bakın bu üçün tepesine yalancı trabzanımı örerek başlıyorum. Nereye kadar? Şimdi bu bir tane motif biliyorsunuz. Arkada da bir motif var. 2 motif. Şimdi ilk motifte bakın ortada kalan şimdi şunu saymıyorum. Bakın şuraya geldiğimde şunla şunu ya da şunla şunda hiç fark etmez. 2 tane üçlü grupta, ama ortalarda 2 tane üçlü grupta eksiltme yapacağım. Şimdi biraz öreyim, ilerleyeyim, göstereyim. Siz dilediğiniz yerde de tabii ki, eğer benim gibi bir tık bileğe oturtmak istiyorsanız bu eksiltmeleri uygun gelecek şekilde de yapabilirsiniz. Ben normal şu anda örmeye devam ediyorum ikili trabzanlarımı. Şu ikisinin tepesine gelinceye kadar öreceğim. Siz de kafanıza göre 2 tane üçlü grubu seçip orada çünkü 2 tane üçlü grubu seçtiğinizde
Şimdi göstereceğim nasıl yapacağımızı. 3 kere kesme yapabiliyorsunuz. Bakın. Diğer kolda bulup hemen göstereyim. 2 kere yapacağım. Çok özür dilerim. 2 kere kesme yapabiliyorsunuz. 2 kere yaptım. Şimdi kaç oldu bu? 2 buradan bırakayım. Bakayım. 2 de buradan bırakayım. Şimdi buna geldim. Battım. Bir kere çıktım. Hemen tığın üstüne ipimi aldım. Yanına geldim. Yine bir kere çıktım. 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tekrardan bunun üstüne geldim. 1 ve tekrardan bunun üstüne geldim. Üçünü bir örerek burada 2 tane kesme yaptım. Bir üste çıktığımda bu kestiklerimi birer trabzanmış gibi öreceğim. Şimdi köşeye kadar da ilerliyorum. Köşede de yapacağım bir işlemim var. Orada da yine kesme işlemimi uygulayacağım. Köşeye geldiğimde şimdi hemen bakınız. Önce buradaki köşe boşluğuna batıyorum. Bir kere çıktım. Daha sonra yanındaki köşe boşluğuna batıyorum. Bir kere çıktım. Üçünü bir ördüm. Tığımdaki ilmekleri. Bir kesme de burada yaptım. Şimdi burada nasıl ilerleyeceğim? Yine şu tam ortayı kafama göre kestirdim. 2 kere kesme buraya geldiğimde yapıp başladığım noktaya kadar ilerleyeceğim. Geldim bu orta noktaya. Bakın şimdi bir buna batıyorum. Bir kere çıktım. Yeniden yanındakine batıyorum. İkinciyi çıktıktan sonra 3 ilmeği birlikte örelim. Sonrasında da başladığım noktaya ilerliyorum. Köşeye kadar geldiğimde aynı kesme işlemini burada da yapıyoruz. Sonra kaydırma yöntemiyle buradaki ilmeğin tepesine geliyorum. Ve hemen buraya da bir tane yalancı trabzanımı örüyorum. Daha sonra trabzanlarımı sırasıyla öne ve arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Öne ve arkaya. Şimdi şu kesme yaptığım yerdeki trabzanların olduğu yere kadar ilerleyeyim. Oraya geldiğimdeki de geçiş gösterince artık başladığımız noktaya kadar aynen devam edeceğiz. Bakın bu ilk kestiğim benim. Şu ikisi ilk kestiğim. Bunun ikisini bir öne alıyorum. Sonra yanındaki de ikinci kestiğim. İkisini bir arkaya alıyorum. Ve sırasıyla diğer trabzanlarımı örüyorum. Bütün kesme yaptığım trabzanlarda burada uyguladığım işlemi yapacağım. Başladığımız noktaya kadar ilerleyelim. Sona geldiğimde yine burada kesme yaptığım trabzan vardı. Tek işlemde onu da örüyorum ve buradaki yine ilk trabzanımın üstüne kaydırmayla geliyorum ve artık bundan sonra altta gördüğüm üzere önden ördüğümü önden, arkadan ördüğümü de arkadan örerek ilerleyeceğim. Bakın şöyle göstereyim. Ön, arkadan, önden, arkadan, bu şekilde ilerliyorum. 7 sıra olarak öreceğim. Sizler kendi beğeninize göre ilerleyebilirsiniz.
Hırkamın kollarını tamamladım. Kol ağızlarına lastiği de ördüm 7 sıra olarak. Şimdi hırkanın etrafının patını öreceğiz. Patı lastikle tamamlayacağım ama şöyle yapacağım. Bakınız, hemen etek ucunu döndürüyorum şu şekilde. İlk olarak bu etek ucunda kalan kısmı sadece gitgelle öreceğim. Daha sonra da etrafını, yani eteği ayrı örüyoruz. Şöyle önüme alayım, bakın daha net anlaşılsın. Hırkanın eteği. Şimdi bir köşesinden başlayacağım. Bu köşeye geleceğim. Sonra bu köşeden tersini döndürüp tekrardan buraya geleceğim. Tekrardan öreceğim. Bunu tahminim en az 5 sıra olarak örerim diye düşünüyorum. Nasıl başladığımızı hemen göstereyim. Köşeyle başlıyoruz. İlmeğimi çıkardım, geldim. Buradan köşeye batıp şöyle ipi de önüne alayım. İlk trabzanımı ördüm. Şu ipi saklamak için geri alayım. Tığın üstüne ipimi aldım. Bu köşe boşluğuna bir tane daha ikili trabzan örüyorum. İpi de bir öne bir arkaya alarak aralarda kaybedeceğim. Trabzanların üstüne de ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şöyle. Şu köşedeki yere kadar örelim. Buradaki geçişi göstermek isterim. Oraya kadar yapacağım işlemim aynı. Şimdi bu kısma geldiğimde bakın, buradaki köşeye bir tane örüyorum. Bir tane bu kesiştikleri yerin ortasına batıp örüyorum. Bir tane de bu köşeye gelip örüyorum. İki motifin kesiştiği o köşe birleşimlerini bu şekilde geçeceğim. Alt etekte. Ve burada da trabzanlarımın üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi bu eteğin sonuna kadar, diğer ucuna kadar bu şekilde devam edelim. İlk sırayı etek ucunda tamamladığımda buraya köşeye geldim. Yine köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. Şöyle arkasını da çevirip dibine batıyorum. Burada ilk yalancı trabzanla dönüş sağladım. Artık sırasıyla trabzanlarımı öne ve arkaya alarak örmeye başlayacağım. Alttaki her ikili trabzanıma aynı tekniği uyguluyorum. Sonuna kadar lastik örümüne devam edelim. Bir üst sıraya da yine birlikte çıkalım. Lastik sıramın ikincisini tamamladım. Şimdi 3'e çıkmadan evvel birlikte örelim istedim. Sırasıyla trabzanları öne ve arkaya alarak örüyorum. Son trabzana geldiğimde onun tepesine batıp hemen bir ikili trabzan örüyorum ve burada yeniden bir zincir çekip yükselip şöyle etrafında döndürdüğümde parçayı da döndürüp hemen kendi dibine batıp bir ikili trabzanımı örüyorum. Ve bundan sonra alttaki trabzanlar artık bana öndense önden, arkadansa arkadan örmemi söylüyor. Bu sırayı da trabzanların şekline göre örerek devam ediyorum. Şimdi bakın, burada ön ve arka. Bunu dilediğiniz genişlikte, hoşunuza gidebilecek, tercih ettiğiniz genişlikte alt lastiğini örebilirsiniz. O zaman istediğim kadar örüp ben geleyim. Etrafının lastiğine geçelim.
Etek ucunun lastiğini tamamladım. Bakın 4 sıra olarak ördüm. Şimdi artık nereden başlayacağım? Şöyle göstermek istiyorum. Şuradan başlayacağım. Geleceğim, dolaşacağım. Enseden döneceğim. Buraya geleceğim. Bu etek ucuna. Daha sonra buradan geri dönüp tekrardan dönüp bu etek ucuna geleceğim. Bu şekilde hiç alt eteği örmeden böyle dolanmaya başlayacağız. Etek ucunu önüme aldım. Şimdi buradaki lastikli olan kısmı nasıl geçtiğimi size göstermek istiyorum. Her lastik ördüğümüz trabzanlı şu kısımdaki boşluğa 2 tane, şimdi ilk olarak şuradaki bir köşesine, ucuna bir tane batıp, tabii tığım kalın olduğu için bir tık zorlanabilirim ama bakın tam orta noktasını bulup battım. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi burayı sabitledikten sonra artık şunları da şöyle yapıp geri öne aldım. Şu köşe, bakın şu içerideki trabzan boşluğuna geldim. Bir tane ikili trabzan ördüm. Şimdi bu ipi tığımın üstüne alıyorum, gizleyeceğim örerken. Yine aynı trabzan boşluğuna battım. İkinciyi de oraya ördüm. Ve hemen bir sonraki şuradaki trabzan boşluğunu buldum. 2 tane de oraya öreceğim. Hep ikişerli geçiyorum buradaki trabzan boşluklarımı. 4 kere bu işlemi tekrarlayacağım. Şimdi buraya da geldim. 2 tane ördüm. Buradaki boşluğa da geldim. 2 tane de buraya ördüm. Ve şimdi bakınız, artık trabzanların üstünü örmeye başlayacağız. Şuradaki geçişteki şu boşluğa da bir tane örüyorum. Boşluk kalmasın diye. Siz de onu göz kararıyla ayarlayabilirsiniz. Her bir trabzanımın tepesine artık burada aynı şekilde ilerliyorum. İki motifin kesiştiği o köşelerin olduğu yere kadar da farklı bir işlem yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Şuraya kadar örelim. Sözünü ettiğim yere geldiğimde de burada bakın, önce bu köşeye batıyorum. Daha sonra da buradaki köşeye batıyorum. Buradaki ortaya batmadan ilerliyorum. Etek ucunda batmıştım. Hırkanın etrafında daha düzgün düştüğünü kanaat getirdiğim için böyle devam ediyorum. Tabii ki bunlar böyle hani illa ki ben böyle yapıyorum, siz de öyle yapın değil. Siz de kendi elinize göre, görüntünün düzgünlüğüne göre şöyle baktığınızda içinize sinen görüntüye göre de trabzan sayılarını arttırıp eksiltebilirsiniz. Bu çünkü elden ele fark edebilecek bir durumdur. Öyleyse enseye kadar bu şekilde devam edeyim. Ensedeki geçişi de beraber yapalım. Enseye doğru yaklaşırken birlikte geçiş yapalım istedim. Şimdi burada da şöyle bakınız, ilerleyeceğim. Şöyle bir tane bu köşe boşluğuna örüyorum. Bir tane şu kesiştikleri yere ikili trabzanımı örüyorum. Bir tane de buradaki köşe boşluğuna ikili trabzanımı örüp diğer ensedeki şu köşeye kadar, bakınız şu köşeye kadar trabzanlarımın üstüne birer ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Diğer kesiştikleri yerde de aynen önce bu köşeye bir tane örüyorum. Sonra üçünün ortak noktasına batıp bir ikili trabzan örüyorum. Sonra buradaki köşe boşluğuna batacağım. Ve artık diğer etek ucuna kadar aynı mantıkla ilerleyelim. Diğer etek ucunun da trabzanlarını birlikte örelim. Diğer etek ucuna da yaklaştığımda hemen bakın şuradaki köşedeki geçişe bir tane örüyorum. Daha sonra burada da trabzan boşluklarını buluyorum. İkişer tane o boşlukların içine ikili trabzanımı örüyorum. Sırasıyla bütün boşluğa.
Burası 4 kere aslında tekrarlıyoruz işlemi. Burası bizim son boşluğumuz. Ama şöyle bir şey daha yapacağız. Burada da diğer tarafta yaptığım gibi şuradaki başlangıca bir tane batıp sabitliyorum. Bu lastiğin ucunu. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Etrafında döndürüp yine parçayı da döndüreceğim. Tersten yine lastiğini örmeye başlıyorum. Aynı etek ucunda yaptığım gibi aslında. Şimdi batayım dibine, ilk trabzanımı öreyim. Sonra trabzanlarımı da sırasıyla öne ve arkaya alarak örmeye başlıyorum. İşte aynı etekte uyguladığım hiçbir farkı olmayan lastiği hırkamın etrafına geçeceğim. Birebir aynıdır. Bu sıra tamamlanıp bir üst sıraya geçtiğimde yine alttaki trabzanları bana gösterdiği şekilde üstten ördüğümü üstten, alttan ördüğümü alttan örerek dilediğiniz kalınlığa kadar devam edebilirsiniz. Ben biraz eteğe göre daha kalın örmek istiyorum. 4 sıra örmüştüm. Şimdi gözüme güzel gözüktüğü şekle kadar devam edeceğim. Bu arada geldiğimde, tamamladığımda da size kaç sıra örmüş olduğumu söyleyeceğim. Öyleyse tamamlayıp geliyorum. En sevdiğimiz kısma, finale geldik. Bakınız şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örerek etrafının lastiğini de kalın bir şekilde tamamladım. Tam istediğim gibi içime sinen, yumuş yumuş hem de bir o kadar da sıcak tutan bir hırkam oldu. Bu hırkanın ölçülerini hemen size veriyorum. Şimdi şöyle bakınız, enini veriyorum. 50 yani 105 santim falan eni diyebilirim. Yani 38 beden, hatta 40 bedene kadar çok rahatlıkla olur. Boyumuzun uzunluğu ise 55 santim. Hemen kullandığım gramaja gelecek olursak tam olarak 500 gram ip kullandım bu beden için. 40 bedene kadar da rahatlıkla uyum sağlar. Ancak 40 beden üstü dostlar, şöyle 44 bedene kadar motiflerini bir sıra daha fazla örmeleri yeterli olacaktır. Tabii şayet bu kadar sırada motifleri benimkiyle aynı ölçüye eriştiyse, 6 sırada aynı ölçüyse ikimizinki de ve 40 beden üstü çalışacaksa bir sıra örerek arttırabilir. Ama kafadan ben daha salaş, daha bol dursun istiyorum ya da işte 46, 48, 50 bedene kadar da büyütmek istiyorum diyorsanız eğer, kol altına da bakın bir buraya motif koyup şu kol altından da yedirebilirsiniz. Hemen bir önceki hırkada yaptığım sistem. Yani bu hırkada kol altına motifi nasıl yerleştiririm merak ediyorsanız ve öyle büyük örmek istiyorsanız hemen bir önceki videoya gidip onu izlemeniz yeterli. Diğer iki motifi buraya nasıl yerleştireceğinizi çok rahatlıkla çözeceksiniz ki çok yakında sıradaki projelerde yeniden o şekilde de çalışacağız. 40 bedene kadar 500-600 gram civarı alabilirsiniz ipi. 40 beden üstü 600-700 gram, boyunu daha da uzatacaksanız böyle 750 gram falan çok rahatlıkla yetecektir. Sıcacık bir hırkanız olacak, bunu da belirtmek isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şayet hoşunuza gittiyse her zaman olduğu gibi sizlerden bir kalbinizi rica edeceğim. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Beğeni ve yorumlarınızın benim için çok kıymetli olduğunu hatırlatmak isterim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.